Konsantrasyon zihnin odak noktasıdır. Zihninizin farkındalığını değişmeden bir noktada tek bir yerde tutma yeteneğidir. Konsantrasyon durumunda zihniniz dış çevrenin veya konsantrasyon nesnesini çevreleyen diğer çevresel şeylerin farkında değildir. Konsantre bir zihin güçlü bir zihindir. Dağılan bir zihin ise zayıf bir zihindir. Zihinsel gücü geliştirmek için önce konsantre bir zihin geliştirmelisiniz. Kayıp bir zihnin zihinsel gücü olamaz. Güçlü bir zihin kendi kararlarını alabilen zihindir. Buna karşılık zayıf bir zihin bir şeye karar veren ama başka bir şeyi yapan bir zihindir. Bir şey yapmak ya da hayatınızda bir şey olmak istiyorsanız zihninizin kalitesini iyileştirmelisiniz. Zihninizin kalitesi düşükse tüm alanlardaki performansınız zayıf olacaktır. Zihninizin kalitesi yüksekse performansınız buna göre çok büyük olacaktır. Daha yüksek bir zihin kalitesi geliştirmek için zihninizi ve amaçlarınızı analiz etmeniz ve sabah akşam konsantrasyon uygulamasına biraz zaman ayırmanız gerekecektir. Peki, spiritüel arayışta konsantrasyonun önemi nedir? Aslında yapılan tüm çalışmaların temelinde mutlak konsantrasyon vardır. Eğer ki konsantrasyonunuzu sağlayamazsanız, yapacağınız çalışmalar çok yorucu olacağı gibi sizi sonuca da götürmeyecektir. Mutlak konsantrasyon, zihninizi kontrol etmenizi, istemediğiniz düşünceleri zihninizden silebilmenizi, iç huzuru kazanmanızı, hafızanızı ve eğitim yeteneğinizi geliştirmenizi, sezginizi arttırmanızı, yaratıcı imgelemede başarılı sonuçlar elde etmenizi ve bana göre en önemlisi yapacağınız meditasyon çalışmalarında olumlu ilerleme sağlamanıza yardımcı olacaktır. Gördüğünüz gibi aslında her çalışmanın temelinde konsantrasyon gelmektedir. Peki kimler konsantrasyon çalışması yapabilir? Tabii ki ilk akla gelen ne istediğini bilenlerdir. Bir başka deyişle kişi kesin bir amaca sahip olmalı. Bu amaca sahip olmanın en önemli şartının konsantrasyon olduğunu bilmelidir. Geçici hevesler ve sadece merak duygusu hiçbir zaman başarıya ulaştıran unsur olmamıştır. Peki bu amaçlar ne olabilir? Size bunlarla ilgili birkaç örnek vereyim. Yeteneklerinizden en fazla şekilde faydalanmak, zihinsel huzura kavuşmak, düşünce biçimiyle ilgili dışsal telkinlerden kaçınma yeteneğini geliştirmek, hayatı istenilen kanala yönlendirmek için gerekli olan güçlü bir irade geliştirmek. Fakat başkalarını etkilemek ya da şaşırtmak gibi başkalarının iradelerini hiçe saymak için bazı psikik yetenekleri geliştirmek, bu güçleri kullanarak maddi kazançlar elde etmek, başkalarını iradeleri ve inançları dışında bir yöne yönlendirmek gibi istekleriniz varsa en iyisi hiç bu işe bulaşmamaktır. Çünkü elde edilecek sonuçlar umulduğu gibi olmayacaktır. Böyle bir durumda nihai sonuç güçleri geliştirmek değil, zayıflatmak olacaktır. Tarafsız bir bakış açısıyla baktığınızda, gereksiz olduğunu bildiğiniz bir işe kalkıştığınızda, gerçek benliğiniz yabancı faktörlerin de işin içinde olduğunu bilmeniz gerekiyor. Böyle bir durumda hayatınızı siz değil, sizin bilmediğiniz başka güçleri yönlendiriyor demektir. Bütün bunlara teslim olmak ise zayıf bir iradeye sahip olduğunuzu gösterir. Bu yüzden yapacağınız her çalışmaya gerçekten inanmalı, sizin ve sizin dışınızda etkilenecek canlıların en yüksek haline olanı yapmalısınız. Başkalarını iradeleri dışında etkilemek ya da yönlendirmek gibi amaçlar benimsiyorsanız, hiç bu tür çalışmalara başlamamalı, yani uzak durmalısınız. Konsantrasyon çalışmalarında başarının bazı şartları vardır.
Birincisi, herhangi bir fiziksel rahatsızlığınız varsa bunu asla irade için önünüze engel olarak koymamalısınız. İkincisi, sistematik ve düzenli olarak uygulama için zaman ayırmalısınız. Üçüncüsü ve en önemlisi, eğer ki kendinize yeni ve daha iyi bir hayatın kapılarını açabileceğinize inanmıyorsanız ya da bu tür sezgilere sahip değilseniz, maalesef ne kadar çabalarsanız çabalayın, başarıya ulaşamazsınız. Kısacası, zihninizde aynı şey olmadığınızı bilmeniz gerekiyor. Blavatsky'nin dediği gibi, zihin iyi bir hizmetkar ama aynı zamanda acımasız bir efendi de olabilir. Peki sizler zihninizi ne kadar kontrol edebiliyorsunuz? Hadi bir çalışma yapalım ve cevabını kendiniz farkına varın. Yapmanız gereken bir iş olduğunda, yani zihninizi kullanmaya ihtiyaç duyduğunuzda, sizinle işbirliği yapmayı reddedip vakitsizlik, yorgunluk, endişeler gibi birçok mazeret bulur. Peki böyle bir durumda siz nasıl bir tepki veriyorsunuz? Bu tür düşüncelere ne kadar uyum sağlıyorsunuz? Yoksa zihniniz bu düşünceleri sizin yapmanız gereken işten alıp koyuyor? Eğer ki öyleyse zihniniz olan ilişkinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor demektir. Konsantrasyonla ilgili çalışmalarda Raja Yoga'da denilen zihinsel çalışmalar arasında birçok benzerlik vardır. Raja Yoga'nın amacı eksiksiz zihin kontrolü sağlamaktır. Bu seriye başlamamızdaki amaç sizlere anlatacağım uygulamaları adım adım, dikkatli ve düzenli bir şekilde uygulayarak zihin terbiyesini gerçekleştirmek, yani eksiksiz konsantrasyonu sağlamaktır. Yapılacak bütün uygulamalar dikkati tek bir düşünce nesnesine sabitleyip imgeleme gücünü kullanarak zihin kontrolünü sağlamaktır. Kimi alıştırmalar ise görüntüden ziyade sesle ilgili olacaktır. Bu da mantraları, yani kutsal isimleri kullanmaktır. Bu terimlerin din ile alakası yoktur. Serinin ilerleyen videolarında bu konuları detaylı şekilde inceleyeceğiz. Bu serimizin en temel amacı ise önce zihin kontrolünün sağlanması ve sonrasında ise kalbin arınmasıdır. Konsantrasyonun önündeki en önemli engel insanın hakimiyet dışı duygusal doğasıdır. Bu hakimiyet dışı unsurlara vasana denir. Vasana, zihinde davranışları etkileyen geçmiş izlenim anlamına gelen Sanskritçe bir terimdir. Vasana iyi veya kötü olabilir. Bir vasana durumlara alışılmış veya otomatik yanıttır. Bunlar kökleşmiş davranış kalıpları olarak düşünülebilir. Vasana ayrıca bellekten türetilen bir şey veya bilgi arzusu ya da beklentisi anlamına da gelebilir. Vasanalar manevi büyüme ve mutluluğun önündeki engellerdir. Bunlar engeldir. Çünkü geçmiş deneyimleriniz, düşünceleriniz ve arzularınız tarafından çarpıktırlar. Zihinde huzursuzluk ve arzu edilen nesnelere bağımlılıklar yaratırlar. Maddi nesneler, sevgi veya başarı gibi. Konsantrasyon çalışmasıyla içsel statümüzü yükseltmek istiyorsak, önümüzde ciddi bir engel oluşturan vasanaları bulup hayatınızdan çıkartmanız gerekiyor. Konsantrasyon çalışmalarını günde 2 defa yapmalısınız. En iyi çalışma zamanı ise sabahları uyandığınız zaman ve gece yatmadan önceki zamandır. Eğer bu iki vakit sizin için uygun değilse, sizin için uygun olan zamanlarda çalışabilirsiniz. Tek şart, çalışma yaptığınız dakikalarda sizi rahatsız edecek bütün müdahalelerden uzak durmaktır. Başarılı bir konsantrasyon çalışması gerçekleştirebilmeniz için çok dikkat etmeniz gereken bir konu daha var. O da duygusal, zihinsel olarak beklenti içinde olma durumu. Eğer ki beklenti içinde olursanız, çalışmalarınızın başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali çok yüksektir.
Çalışmaya başlamadan önce yanınıza kol saati ya da duvar saati alın ve karşınıza koyun. Artık hazırsanız konsantrasyon çalışmasına başlayalım. Vücudunuzun rahat edebileceği bir pozisyonda oturun. Ellerinizi dizlerinizin üzerine bırakın. Şimdi sağ elinizin parmaklarıyla sol nabzınızı tutun. Nabzınızı sayarken burnunuzdan nefes alın. Nabzınızı saymaya başlayın. 1, 2, 3, 4. 4'e geldiğinizde nefes almayı kesin. Ciğerleriniz iyice dolmuş olsun. Nabzınızı tekrar saymaya başlayın. 4'e geldiğinizde nefesinizi burnunuzdan verin. Nefes egzersizini 7 kere tekrarlayın. Nefes egzersiziniz bittikten sonra karşınıza koyduğunuz saatinizin saniyesine odaklanın. Bakışlarınızı, tüm dikkatinizi sadece yelkovana yöneltin. Başka bir şey düşünmeden, ara vermeden ve kesintiye uğratmadan yelkovanı izleyin. Bunu yaparken saate bakmayın. Ne saati ne de yelkovanın geride bıraktığı zamanları düşünmeyin. Dünyada sizin için şu anda hareket halindeki yelkovan dışında hiçbir şey yok. Bu alıştırma sırasında sözel ifadelerin ve kelimelerin tekrarın tamamen zihninizden yok olmalıdır. Bu çalışmayı zihniniz dikkatinizi ilk dağıttığı, sizi saati unutmaya zorlayıp yerine başka bir düşünce, resim gibi başka şeyler düşündürene kadar devam edin. Zihniniz sizi böldüğü zaman çalışmanızı sonlandırın ve hemen not alın. İlk olarak yelkovanı izlemeye başladığınız zamanı ve zihniniz sizi böldüğü zamanı, yani çalışmayı bitirdiğiniz zaman not alın. Bu konsantrasyon çalışmasını düzenli olarak her gün tekrar edin. Ta ki artık zihniniz sizi bölemeyene kadar. Zihniniz sizi bölmeyi bıraktıktan sonra artık ikinci çalışmaya geçmeye hazırsınız demektir. Ama öncesinde değil.